Merhaba. Bugün ofis çalışanlarında motivasyon eksikliği ve konsantrasyon dağınıklığı hakkında konuşacağım. Aslında bu konu dışarıdan bakıldığında basit gibi görünür. İnsanlar genelde bunu isteksizlik, tembellik ya da disiplin eksikliği gibi etiketlerle açıklar. Ama işin içine biraz daha yakından bakınca durumun hiç de öyle olmadığını görürüz. Çünkü mesele çoğu zaman kişinin karakteri değil, içinde bulunduğu düzenle zihninin birbiriyle uyuşamamasıdır. Şöyle düşünmek lazım. İnsan zihni tek bir şeye odaklanıp onu çözmek üzere çalışan bir sistemdir. Yani bir işi alır, onunla ilgilenir, bitirir ve sonra dinlenir. Bu döngü doğal olandır. Ama modern ofis hayatı bu doğal döngüyü neredeyse tamamen bozar. Aynı anda birden fazla işi yürütmeni ister. Sürekli ulaşılabilir olmanı bekler. Her an bir şeylere cevap vermeni gerektirir. Daha gün başlar başlamaz bu durum kendini gösterir. Ofise girersin, bilgisayarı açarsın, belki aklında şu işe başlayayım vardır. Ama daha o işe tam giremeden bir mail düşer. Telefon titrer, birisi bir şey sorar, başka bir iş aklına gelir. Sen de doğal olarak hepsine bir şekilde yetişmeye çalışırsın. Biraz ondan, biraz bundan derken gün ilerler. Ama akşam olduğunda çoğu kişinin yaşadığı o tanıdık duygu ortaya çıkar. Bütün gün çalıştım ama sanki hiçbir şey yapmamış gibiyim. Bu hissin sebebi aslında çok nettir. Gün içinde çalışılmıştır ama derin çalışılmamıştır. Yani zaman harcanmıştır ama odak kurulamamıştır. Beynin bir işe gerçekten odaklandığında o işin içine girer. Buna derin odak diyebiliriz. Ama bu odak çok hassastır. En küçük bir bölünmede bile bozulur ve tekrar aynı seviyeye gelmek zaman alır. Gün içinde bu bölünmeler onlarca kez yaşandığında kişi hiçbir işe tam anlamıyla giremez hale gelir. Bu noktada kişi genelde kendini suçlamaya başlar. Ben neden odaklanamıyorum diye düşünür. Oysa sorun çoğu zaman kişinin kendisi değil, sürekli bölünen bir çalışma düzenidir. Bir diğer önemli mesele de işlerin zihinde büyümesidir. Yapılması gereken bir iş özellikle ertelendikçe zihinde olduğundan daha büyük görünmeye başlar. Başta basit olan bir görev bile zamanla zor, uzun ve sıkıcı bir hale gelir. İnsan zihni de doğal olarak zor gördüğü şeyden uzaklaşmak ister. Bu uzaklaşma bazen çok küçük şeylerle olur. Telefona bakmak, başka bir sekmeye geçmek, gereksiz bir işle oyalanmak. Bunlar o an için rahatlatıcı gelir. Ama esas iş orada durur ve bekledikçe büyür. Büyüdükçe daha zor görünür. Bu da yeni bir ertelemeyi getirir. Zamanla bu bir döngü haline gelir. İş büyür, kişi kaçar. Kaçtıkça iş büyür. Sonunda kişi kendini yetersiz hissetmeye başlar. Bir başka önemli konu da zihinsel yorgunluktur. Günümüzde
birçok insan farkında olmadan sürekli bir zihinsel yük taşır. Sürekli ekrana bakmak, sürekli düşünmek, sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmak. Bunların hepsi zihni yorar. Ve yorgun bir zihin odaklanamaz. Bu noktada kişi genelde şunu söyler: motivasyonum yok. Ama aslında sorun motivasyon değil, enerjidir. Yorgun bir beyin en basit işi bile yapmak istemez. Bu da kişiye isteksizlik gibi görünür. Buna bir de belirsizlik eklendiğinde durum daha da karmaşık hale gelir. Gün içinde yapılacaklar net değilse, işler sürekli değişiyorsa, beklentiler açık değilse, zihin sürekli arka planda çalışır. Ne yapmam lazım? Yetişecek mi? Eksik mi kaldı gibi düşünceler zihni meşgul eder. Bu da dikkatini ikiye böler. Bir yandan çalışmaya çalışırsın, diğer yandan düşünmeye devam edersin. Bir diğer konu da monotonluk. İnsan sürekli aynı şeyleri yaptığında bir süre sonra zihinsel olarak kopar. Yaptığı işin bir anlamını görememek, sonucunu hissedememek ya da yaptığı şeyin bir fark yaratmadığını düşünmek, bunlar motivasyonu ciddi şekilde düşürür. Bu noktada kişi çalışır ama isteyerek değil, mecbur olduğu için çalışır. Bu da zamanla içten içe bir tükenmişlik hissi oluşturur. Şimdi gelelim bu durumdan nasıl çıkılabileceğine. Öncelikle şunu anlamak gerekir: motivasyon genelde beklenerek gelen bir şey değildir. Çoğu zaman hareket ettikçe oluşur. Yani insan önce başlar, sonra motive olur. Bu yüzden yapılacak ilk şey işleri küçültmektir. Büyük bir işi tek parça olarak görmek yerine küçük parçalara bölmek gerekir. Çünkü beyin büyük işleri tehdit olarak algılar. Küçük işler ise daha kolay kabul edilir. Bunu yapmam lazım demek yerine şimdi sadece 10 dakika buna bakacağım demek başlamayı kolaylaştırır. Başlamak çoğu zaman en zor kısımdır. Ama başladıktan sonra devam etmek daha kolaydır. İkinci olarak dikkat dağıtıcıları azaltmak gerekir. Özellikle telefon burada en büyük etkendir. Sadece kullanmak değil, masada durması bile zihni meşgul eder. Onu görüş alanından kaldırmak bile odaklanmayı ciddi şekilde arttırır. Çalışma süresini doğru ayarlamak da önemlidir. İnsan zihni uzun süre kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Daha kısa sürelerle aralarda mola vererek çalışmak çok daha verimlidir. 20-25 dakika odaklanıp kısa bir mola vermek zihnin daha uzun süre verimli kalmasını sağlar. Sabah saatleri bu açıdan oldukça değerlidir. Günün en temiz, en az bölünen zamanı genellikle sabahın ilk saatleridir. Bu saatleri daha önemli işlere ayırmak, günün geri kalanını daha verimli geçirmeni sağlar. Günlük hedefler belirlemek de önemlidir. Ama bu hedeflerin gerçekçi olması gerekir. Uzun listeler yerine gün içinde tamamlanabilecek birkaç net iş belirlemek daha etkilidir. Gün sonunda bu işleri tamamlamak insana ilerleme hissi verir.
Mola vermekte ihmal edilmemelidir. Sürekli çalışmak verimi arttırmaz. Aksine düşürür. Kısa yürüyüşler, yerinden kalkmak, biraz temiz hava almak zihni toparlar. Çalışma ortamı sadeleştirmek de önemli bir detaydır. Dağınık bir masa, çok sayıda açık ekran ya da sürekli değişen işler zihinsel yük oluşturur. Daha sade bir ortam, daha net bir odak sağlar. Son olarak şunu unutmamak gerekir. Bu durum kişisel bir zayıflık değildir. Çoğu zaman sorun kişinin kendisi değil, içinde bulunduğu sistemdir. Motivasyon eksikliği ve konsantrasyon dağınıklığı modern çalışma hayatının en yaygın sonuçlarından biridir. Ama bu durum değiştirilebilir. Küçük ama doğru değişikliklerle kişi tekrar odaklanabilen, işini daha rahat yapabilen bir hale gelebilir. Çünkü insan doğru şartlar oluştuğunda çalışabilen bir yapıya sahiptir. Sorun genelde insanın kendisi değil, o insanın içinde bulunduğu düzendir. Son olarak şunu da ekleyeyim. Biliyorum, bazen sanki bu devasa çarkın içinde ezilen tek kişi senmişsin gibi geliyor. Etrafına bakıyorsun, herkes çok profesyonel, herkes çok başarılı ve sanki herkes her şeyi mükemmel yönetiyormuş gibi görünüyor. Ama inan bana, o maskenin arkasında herkes kendi fırtınasıyla boğuşuyor. Kimse bu yapay tempoya tam anlamıyla uyum sağlayabilmiş değil. Yarın sabah o ofis kapısından içeri girdiğinde, masana oturduğunda şunu hatırla. Sen hazırladığın o sunumdan, attığın o acil kodlu maillerden ya da yetiştirmeye çalıştığın o Excel tablolarından çok daha fazlasısın. Sen birilerinin evladısın, birilerinin arkadaşısın, birinin eşi, annesi ya da babasısın. Sen hayaller olan, nefes alan, yorulmaya ve dinlenmeye hakkı olan bir insansın. Şirketler gider, projeler değişir. O çok acil denilen işler bir hafta sonra unutulur gider. Ama senin ruh sağlığın ve iç huzurun yerine konulamaz. O yüzden kendine bir borcun var. Kendi hayatının figüranı olma. O gömlek seni çok mu sıkıyor? Bir düğmesini gevşet. Omuzların çok mu ağır? Biraz sal, kendini rahatla. Unutma, hayat bir maraton değil. Bazen sadece durup o güzel gökyüzüne bakma sanatıdır. Kendine iyi bak. Çünkü senden bir tane daha yok. Ve sen sadece olduğun halinle bile fazlasıyla yeterlisin. Konuşmamı yarın bugünden bir nebze daha hafif uyanman dileğiyle bitiriyorum.